Gökçe Astroloji kanalından herkese merhabalar efendim. 22 Temmuz'da Güneş Aslan Burcu'na geçiyor. Ayrıntılar, detaylar birazdan. Önce kısa bir hatırlatmam var. Kanalıma abone olmayı ve bu güzel videoyu şu cep telefonlarından izliyorsunuz ya, beğenmeyi ve hype'lamayı unutmayın ki birçok kitleye ulaşabilelim, olur mu? Destekleriniz benim için çok önemli. Yine küçük bir hatırlatmam var. Eğer astrolojik danışmanlık hizmeti almak istiyorsanız efendim, bakın şurada çıkan mail adresine bana mail yazmanız yeterli. Ben de buradan size geri dönüş gerçekleştireceğim. Hatırlatmalar bitti. Şimdi arkanıza yaslanın. Bu güzel videonun ayrıntılarına şimdi birlikte adım adım bakalım. 22 Temmuz'da evet Güneş Aslan Burcu'na geçiyor ve astrolojide yılın aslında en dikkat çekici dönemlerinden biri de başlıyor diyebilirim. Evet, Güneş Aslan Burcu'nda çok güçlü bir konumdadır. Ve bu nedenle önümüzdeki yaklaşık bir ay boyunca liderlik, bakın otorite, bireysel başarılar, aşk, çocuklar, yaratıcılık, sahne önündeki çalışmalar ve kişinin kendini ortaya koyduğu o tüm alanlar çok daha belirgin bir şekilde çalışacak diyebilirim. Bu geçiş yalnızca böyle günlük atmosferi elbette değiştirmeyecek. Birçok önemli gelişmelerin de aslında başlangıç noktasını oluşturacak. Şimdi bu süreç sadece böyle Aslan Burcu'nu elbette ilgilendirmiyor. Güneşin burç değiştirmesiyle birlikte tüm burçların haritasında, evet yanlış duymadınız, tüm burçların haritasında tabii ki farklı yaşam alanı haliyle değil mi aktif hale gelecek. Tabii ki kimi burçlar kariyerinde dikkat çeken gelişmeler yaşayabilir. Kimi burçlar maddi konularda çok önemli kararlar verebilir. Kimileri ise ilişkilerinde yeni bir döneme girecek. Kimileri ise uzun süredir böyle beklemiş olduğu bir konu vardır. Artık somut sonuçlarla karşılaşabilir. İşte önümüzdeki yaklaşık 30 gün boyunca, yani bir ay boyunca yaşanacak birçok gelişmenin arkasında kim var? Güneş'in Aslan Burcu'ndaki bu yolculuğu yer alacak elbette. Şimdi bu videoda bakın baştan söylemem lazım. Önce Güneş'in Aslan Burcu'na geçmesiyle birlikte gökyüzünde hangi astrolojik etkilerin devreye girdiğini, bu dönemde hangi konuların güç kazandığını ve hangi başlıklara özellikle, bakın özellikle altını çiziyorum, dikkat edilmesi gerektiğini her zaman olduğu gibi değil mi? Ayrıntılı bir şekilde değerlendireceğim. Yani ne demek istiyorum? Artık beni bilenler biliyor değil mi? Bu kısımları atlamıyoruz. Bakın bu ana tabloyu bilmeden hemen böyle o klasik bir Güneş burcum, yani kendi burcunuz, aman yükselenim, aman ay burcum ne diye takip ettiğiniz zaman işte o zaman sınıfta kalıyorsunuz. Buraları atlamıyoruz, dikkatlice izliyoruz. Sonra zaten detaylı bir şekilde burçlarınızı yorumluyor olacağım. Her zamanki gibi yine tabii ki 12 burcun bu süreçten nasıl etkileneceğini çok detaylı bir şekilde anlatacağım. Bunlarda hiçbir sıkıntı yok. 22 Temmuz'da başlayan o aslan döneminin gökyüzünde hangi etkileri başlattığını ve elbette önümüzdeki bir ay boyunca hangi konuların öne çıkacağına birlikte bakacağız. Şimdi her zaman olduğu gibi şöyle bir detaylı başlayalım. Neyle başlayalım? Güneşin Aslan Burcu'na geçmesi nasıl etkileyecek, değil mi? Asıl soru bu. Hadi gelin bakalım. Şimdi 22 Temmuz'da evet Güneş'in Aslan Burcu'na geçmesi bu yılın aslında en önemli gökyüzü geçişlerinden biri olarak öne çıkıyor. Başta da demiştim, bir kez daha belirtmek isterim. Bunun nedeni yalnızca Güneş'in aslında burç değiştirmesi değil. Asıl dikkat çeken nokta neresi biliyor musunuz? Bu geçişin gökyüzünde zaten oluşmaya başlayan büyük bir temayı daha da güçlendirmesi. Bak burayı al, cep telefonuna böyle güzelce kopyala ve bak. Gerçekten bu bir ay boyunca bu cümle bize çok şey hatırlatacak. Şimdi 30 Haziran'da Jüpiter'in Aslan Burcu'na geçmesiyle birlikte Aslan temaları tabii ki uzun vadeli olarak böyle aktif hale gelmişti değil mi? Şimdi Güneş'in de aynı burca geçmesiyle birlikte bu etkiler çok daha görünür ve çok daha güçlü bir şekilde çalışmaya başlamaz mı? Hem de nasıl başlar? Astrolojide bakın Güneş yaşam enerjisini, otoriteyi, yöneticileri, devlet başkanlarını, karar alma mekanizmalarını, bireysel iradeyi, başarıyı, ünü, tanınmayı, yani göz önünde olmayı ve kişinin gerçekten kendisini ortaya koymuş olduğu alanları temsil eder. Bakın ne kadar geniş değil mi? İşte Aslansa Güneş'in en güçlü çalıştığı burçtur. Bu nedenle Güneş'in Aslan Burcu'ndaki yolculuğu sırasında o temsil ettiği konular doğal gücüne ne yapar? Kavuşur ve etkisini çok daha belirgin bir biçimde haliyle bize göstermeye başlar.
Bu yılki geçişi tabii ki farklı yapan bence en önemli unsur ne biliyor musunuz? Jüpiter'in de aynı burçta ilerlemesi. Şimdi bu ne demek? Bakın, astrolojide Jüpiter bulunduğu burcun biliyorsunuz temasını büyütür, genişletir ve daha görünür bir hale getiren gezegendir, değil mi? Artık astrolojik terimleri az çok biliyoruz. Evet, ben ama bir kez daha belirtmek isterim. Güneş de Jüpiter aynı burçta ilerleyince ne oluyor? Aslanın temsil ettiği o başlıklar yalnızca bireysel yaşamlarımızda değil ki, dünya gündeminde de gerçekten çok güçlü bir şekilde öne çıkar. Bakın, önümüzdeki haftalarda liderlerle ilgili gelişmeler, bakın bunları gerçekten yaşayacağız. Bir ay boyunca neler neler gelecek. Bakın ne diyorum? Liderlerle ilgili gelişmeler. Yönetim kademelerinde alınacak bazı kararlar. Büyük şirketler, tanınmış isimler, bakın sanat dünyası, spor camiası, çocuklarla ilgili başlıklar, eğlence sektörü ve sahne önündeki kişiler daha fazla gündem oluşturabilir. Şimdi bireysel haritalardaysa özellikle kariyerde yükselme, görev değişiklikleri, kişisel markasını büyütme, işte yaratıcı projelerinde hız kazanmak isteyenler, sahne, medya, sosyal medya, işte sanat, eğitim, organizasyon ve yöneticilik gerektiren bu alanlarda gerçekten dikkat çekici gelişmelerin olabildiğince öne çıkacağını da söylemem lazım. Şimdi bakın, bu geçişin bir diğer önemli tarafı da ne biliyor musunuz? Merkür Retrosu'nun tamamlanmasının hemen ardından gerçekleşmesi. Hemen ardından gelen bu gelişmeler. Şimdi neden önemli? Bakın, özellikle retro boyunca biliyorsunuz değil mi? Hazırlıkları yapılan konuların uygulama aşamasına geçmesi, o ertelenen projelerin yeniden hız kazanması ve bekleyen kararların netleşmesi bu dönemin zaten dikkat çeken astrolojik göstergeleri arasında yer alıyor değil mi? Evet, işte bununla birlikte Aslan Burcu'nun o gölge tarafını da haliyle değil mi göz ardı etmemek gerekiyor. Güneşin kendi burcunda güçlü çalışması, otoriteyi ve liderliği desteklediği kadar güç mücadelelerini olabildiğince görünür hale getirebilir. Bakın, özellikle sabit burçlarda gerçekleşen bu yoğun enerji yöneticiler arasında rekabet, büyük kurumlar arasındaki çekişmeler ve kamuoyunun gerçekten yakından takip edeceği liderlik mücadelelerini ve prestij odaklı gelişmeleri de artırabilir. Neden önemli olduğunu anladınız mı? Bu bir ay boyunca gerçekten çok değişik gelişmelere sahne olacak. Hayat sürprizlerle dolu değil mi? Yaşayacağız ve göreceğiz. Dünya astrolojisi açısından da bakın değerlendirelim isterseniz. Devlet yönetimleri. Sadece kendi ülkemiz için değil, bak, dünya astrolojisi için de diyorum. Devlet yönetimleri ne kadar önemli değil mi? Ekonomi politikaları, büyük şirketler, finans piyasaları, sanat ve spor dünyası gerçekten bu dönemin en hareketli başlıkları arasında yer alacak. Yani kısaca şimdi burayı toparlayacak olursak bakın, 22 Temmuz'da başlayan Aslan dönemi tek başına bir güneş geçişlerinden çok daha fazlasını ifade etti değil mi? Buraya kadar neler ifade etti? Durun bakın, şimdi ilerleyen dakikalarda neler olacak? Bu nedenle birazdan değerlendireceğim. O burç yorumlarında anlatacağım o etkiler, ya işte o etkiler yalnızca günlük gelişmeleri değil, bu güçlü gökyüzü kombinasyonunun yaşam alanlarınıza aslında nasıl yansıyacağını da birebir gösterecek. Şimdi neden bu kısma kadar değil mi altını çize çize söyledim? Ne olur buraları atlamayın dedim. Herhalde anlamışsınızdır. Teşekkür ediyorum. Bu dönemde şimdi nelere dikkat etmeliyiz değil mi? Bakın, bu da çok önemli bir soru. Evet, bu dönemde Güneş'in Aslan Burcu'na yerleşmesi elbette hayatın böyle tüm kontrol mekanizmalarını emercek altına alır. Önümüzdeki süreçte en büyük sınavımız ne olacak biliyor musunuz? Sahip olduğumuz gücü nasıl yönettiğimizle ilgili olacak. Çok önemli bir detay. İşte Aslan'ın hani o ben buradayım diyen bir enerjisi vardır ya. İşte dolayısıyla yöneticilerinizle, ebeveynlerinizle veya böyle otorite figürleriyle olan o tüm ilişkilerinizde ne olur? Egoların çarpıştığına şahit olacağınız için ne olmanız gerekiyor? Fevri mi davranın? Tabii ki değil. Sakin ve kontrol olacağız. Aman diyorum. Bu süreçte bakın, gerçekten dikkat etmeniz gereken en önemli altın kural. Haklı olma çabası yerine, biliyorum haklı olduğunuz noktalar çok. Bu zamana kadar da çoğu yerde sabrettiniz. Evet, ama çözüm üretme odaklı kalmakta. Anlatabiliyor muyum? Yani burada gerçekten bakın, altın kuralı söylüyorum. Haklı olma çabası yerine ne yapıyorsunuz? Çözüm üretme odaklı olun. Olur mu? Yani çözüme ulaşmak için o saçma sapan o ego savaşlarına girmeyin diyorum özetle. Kendi iradenizi tabii ki ortaya koyarken karşı tarafında böyle alanına hani ne kadar müdahale ettiğiniz konusunda da bu süreçte özellikle lütfen ama lütfen dikkatli olun. Olur mu? Çünkü bu dönemde böyle atılacak her adım
o gelecekteki statünüzü belirleyen bir imza değerinde olacağı için bir değil 2 kere düşünün derim. O imzaları atarken, o kararları verirken ve en önemlisi de o adımlarınızı atarken. Şimdi ışığın tabii ki her şeyi aydınlattığı bir döneme giriyoruz ya da şöyle güzel bir cümle de isterim yani buraya getirmek. Çünkü Aslan Burcu böyle perde arkasında kalmayı biliyorsunuz, reddeder. Yaptığınız her iş, her emek ve aslında her girişim o sahneye çıkmaya hazır demek değil midir? Evet. Tabii ki bu harika bir fırsat olduğu kadar aslında biraz risk de barındırıyor. Neden? Şimdi başarılarınız kadar tabii ki daha önce o gözden kaçırmış olduğunuz hatalarınız da yok mu? Var. İşte bu hatalar çok daha görünür hale gelebilecek. Yani birazcık böyle o perde aralanıp o çıplaklıkla yüz yüze kalabilirsiniz. O yüzden denge çok önemli bu durumda. Bu döngünün belki de en hareketli alanlarından biri de ne biliyor musunuz? Kişisel hayatınız olacak. Tabii ki çok önemli. Çocuklarınızla olan ilişkilerinizden, aşk hayatınıza, işte flörtlerinizden, yaratıcı hobilerinize kadar, yani hayatın içerisinde sizi gerçekten hani yaşamın o keyif veren kısımları diyelim. Şimdi ne olacak? Ajandanızın ilk sırasına yerleşecek. Yani önceliğiniz ne olacak biliyor musunuz? Kendiniz, kendi kişisel hayatınız olacak. Bunu da tabii ki çok fazla ertelememek lazım değil mi? Hayat geçiyor, zaman akıyor, fırsatları da değerlendirmek lazım. En azından bu süre içerisinde dediğim gibi ajandanızın ilk sırasına yerleşecek. Sonuç olarak baktığımızda şimdi önümüzdeki o koskoca bir ay boyunca kendinizi göstermekten ne yapın? Çekinmeyin. Lütfen bu konuda korkmayın. Cesaretli olun ama bunu yaparken de ben merkezi bir tutumun o kibirine de kapılmamaya ne olur dikkat edin, olur mu? Hani dedim ya, ego yok. Tamam, o kibre de kapılmayacaksın. Yani tamam sen sensin biliyoruz ama bunu sen olduğunu karşı tarafa ispat ederken ezici bir üstünlükle değil. Tamam, çünkü haklıyken haksız duruma düşersin. Evet, tablo oldukça derin, oldukça anlamlar barındırıyor. Ben de tane tane olabildiğince çok önemli ayrıntıları sizlerle zaten detaylı bir şekilde paylaştım. Umarım buralardan alacağınız çok güzel notlar vardır. Yorumlar kısmında bekliyorum. Evet, geldik şimdi en güzel kısma değil mi? Şimdi ana tablodan tek tek bakalım 12 burca geçiş nasıl olacak? Kimler bu süreçten nasıl etkilenecek? Kazananlar, şanslı olanlar, kaybedenler. Şimdi isterseniz burç yorumlarına geçmeden önce çok önemli bir noktayı da yine sizinle paylaşmak isterim. Kendi burcunuzu izlerken işte aşk neden anlatılmadı? İşte ne bileyim, aman para neden yok benim bu hafta, bu ay, bu süreçte? Ya da ne bileyim işte kariyerimden hiç bahsetmediniz Gökçe Hanım. Güneş bu geçişte sizin haritanızda hangi yaşam alanında güçlü çalışıyorsa, kariyerse kariyer, ilişki ise ilişki, para ise para, aile, çocuklar bu konularda güçlü bir şekilde çalışıyor. Ben de işte bu konuları çok güçlü bir şekilde yorumluyor olacağım. Yani aslında şöyle çok da fazla uzatmaya gerek yok. Yani kısacası her burç tabii ki aynı gökyüzünü yaşayacak. Ancak güneşin etkisini, bu daha güzel oldu, hayatının farklı bir alanında hissedecek. Her zamanki gibi tabii ki hem güneş burcunuzu hem de özellikle bakın bu süreçte yükselen burcunuzu izlemenizi tabii ki tavsiye ediyorum. Çünkü o transitlerin günlük hayattaki somut etkilerini haliyle değil mi en doğru şekilde yükselen burcunuz üzerinden değerlendirebileceğinizi de artık öğrendiniz, biliyorsunuz. Hazırsak o zaman her hafta olduğu gibi sevgili koç ve yükselen koçlarla başlayalım. Şimdi önümüzdeki yaklaşık bir ay boyunca gökyüzü koç burçlarının en çok aşk hayatını, çocuklarla ilgili gelişmeleri ve yaratıcılık gerektiren konularını hareketlendirecek. Bakın, bekar koçlar varsa yeni bir ilişkinin başlaması, mevcut ilişkisi olanlar içinse bu birlikteliğin aslında çok daha ciddi bir aşamaya taşınması olabildiğince mümkün görünüyor. Bazı koçlar çocuk sahibi olma kararı alırken bazıları ise çocuklarıyla ilgili çok önemli bir gelişmenin merkezinde yer alabilirler. Bu bir eğitim olabilir, yurt dışı bağlantılı eğitim fırsatları olabilir, okul değişikliği olabilir, sınavı kazanmıştır, sınav kazanmasının sonucuna gelebilecek yeni bir gelişme olabilir. Yani çocuklarınızla ilgili gerçekten çok önemli bir gelişmenin merkezinde yer alacaksınız bu süreçte. Şimdi bu dönem aynı zamanda kişisel yeteneklerinizi ortaya koyacağınız çalışmalar açısından da gerçekten dikkat çekiyor. Mesela uzun süredir böyle üzerinde emek verdiğiniz bir proje ya da böyle bireysel girişim beklediğinizden çok daha fazla ilgi görebilir bu süreçte. Siz de haliyle zaten buna ilgi görüyordunuz, ilgi duyuyordunuz. Bunu ilerletebilirsiniz. Özellikle kendi adınızı ön plana çıkaran işler, belki bir marka değil mi? Böyle bir hayaliniz vardı. Evet, güneşin desteğiyle de bu alan gerçekten çalışıyor. Hatta geniş kitlelere bile ulaşabileceksiniz.
Demek ki kendi markanızı yaratacaksınız ve bu yolda ilerleyip gerçekten geniş kitlelere isminizi duyuracaksınız. Şimdi Aslan Burcu biraz biliyorsunuz risk almayı ve üretmeyi temsil ettiği için sizi heyecanlandıran konular aslında bu süreçte daha fazla önem kazanacak. Nedir mesela? Hobi olarak başlayan bir uğraşın profesyonel bir işe dönüşmesi olabilir. Sahne önünde yer alacağınız bir organizasyon olabilir. Veya kişisel başarınızı öne çıkaracak bir gelişme önümüzdeki haftanın aslında gerçekten ama gerçekten dikkat çeken başlıkları arasında yer almaktadır. Evet, sizin gördüğünüz gibi bu süreçteki alanınız ne kadar güzel çalışıyor. İşte siz de bu alan üzerinden yürüyün. Anlatmak istediğim şey çok net ve özet bir şekilde buydu. Şimdi diğer burçlara geçtiğimizde bu konu daha da net oturacak. Evet, şanslı bir süreç, gerçekten kendinize yatırım yaptığınız bir süreç. Hayallerinizi, projelerinizi gerçeğe dönüştürebilirsiniz. Şans sizden yana olsun derim. Sevgili boğa ve yükselen boğalar, bu dönem aslında merkezinizde ne var biliyor musunuz? Eviniz, aileniz ve yaşam düzeniniz var. Şimdi bu alanlar büyüyecek. Evet, bak çok net artık. Yaklaşık bir ay boyunca alacağınız o kararların çok önemli bir bölümü yaşadığınız ortamı ve aile hayatınızı gerçekten doğrudan etkileyecek. Taşınma hazırlıkları var, işte ev satın alma, yaşam alanınızı büyütme, değiştirme ya da gerçekten aile düzeninizi değiştirecek çok yeni bir plan gündeminizde çok fazla bir şekilde bu süreçte yer tutabilir. Aile bireyleriyle böyle ortak karar alınmasını gerektiren gelişmelerde bakın bu dönemde biraz hız kazanacak. Aynı çatı altında yaşayan kişilerle ilgili yeni sorumluluklar, işte ne bileyim aile büyüklerini gerçekten ilgilendiren kararlar veya böyle uzun süredir konuşulan bir konunun gerçekten kesinleşmesi olabildiğince mümkün görünüyor bu süreçte. Hatta bazı boğalar için aileye ait bir mülk veya gayrimenkulle ilgili gelişmelerde sonuçlanma aşamasına gelebilir. Yani alım satım, devir işlemleri gibi bir süreç bu dönemde sizi gerçekten mutlu edebilir. Çünkü sonuçlanma aşamasına geliyor. Ne zamandır belki de bekliyordunuz değil mi böyle bir belirsiz kararın netleşmesini. Gayrimenkul yatırımları açısından da baktığımda aslında yine hareketli bir süreç. Ev, arsa, yazlık, yatırım amaçlı böyle taşınmazlarla ilgili görüşmelerin hız kazanabileceğini söyleyebilirim. Vallahi şanslısınız, nazar değmesin. Özellikle uzun vadeli yaşam planlarını böyle ilgilendiren kararlar yine önümüzdeki dönemin aslında en güçlü başlıklarından biri olarak çalışıyor. Evet, dediğim gibi sevgili boğa ve yükselen boğalar, siz bu alanda gerçekten desteklendiğiniz için bu alanda yürümenizi, ilerlemenizi ve doğru hamleler yapmanızı gerçekten ben de tavsiye ediyorum. Şanslı bir süreç diyebiliriz sizler için. Evet, geldik sevgili ikizler ve yükselen ikizlere. Şimdi iletişim trafiğinizin belirgin bir şekilde hızlandığı bir döneme giriyorsunuz. Zaten bu iletişim trafiğimin hiç böyle yavaşladığı bir dönem hatırlamıyorum. Gerçekten yaşadığım süre içerisinde hiç böyle bir şeyle karşılaşmadım. Hep bir aktiflik, hep böyle bir üretkenlik vardır. Görüşmeler güzel, toplantılar evet yapıyorum, anlaşmalar güzel ve yeni bağlantılar önümüzdeki haftalarda günlük hayatınızın çok önemli bir parçası haline gelebilir. Biraz daha detaylanacağım. Bakın şimdi özellikle böyle yeni müşteriler kazanmak, iş bağlantıları kurmak veya uzun süredir bekleyen bir sözleşmeyi sonuçlandırmak isteyen ikizler açısından gerçekten çok güçlü etkiler söz konusu bu süreçte. Gerçekten değerlendirin derim. Eğitim ve bilgi paylaşımı gerektiren konularda yine aynı ölçüde bakın bu hafta olabildiğince güzel çalışıyor. Mesleki eğitimler, sertifika programları, seminerler veya bakın uzmanlık alanınız hangi alandaysa bu alanınızı geliştirecek çalışmalarda yine beklediğinizden çok hızlı bir şekilde ilerleyecek ve gündeminizi meşgul edecek. Bunlarla meşgul olun. Güzel şeyler bunlar. Hatta bakın bazı ikizler içinse yazılı, sözlü veya dijital iletişim gerektiren projelerinde gerçekten ön plana çıkabileceğini de söylemem lazım buradan. Yakın çevrenizle ilgili gelişmeler yine var. Bu süreçte biraz dikkat çekiyor. Bakın kardeşler olabilir. Yakın çevre deyince değil mi? Kim olur? Anne, baba, kardeşler, abi, abla, kuzenler, hatta yakın akrabalarla ilgili gerçekten çok önemli kararlar alınabilir. Şimdi bunun yanında böyle kısa kısa seyahatler var. İş amaçlı böyle ziyaretler, hani kısa bir iki günlük böyle gidip gelmeli ziyaretler olabilir. Yoğun görüşme trafiğiniz var. Evet, ve önümüzdeki yaklaşık böyle o bir ay boyunca var ya, gündeminizi belirleyen konular
İşte sizin gerçekten hayatınızda, yaşam alanınızda meşgul edecek alanlar diyorum. Evet, gerçekten bunlar anlamında destekleniyorsunuz ve bu desteği arkanıza almışken, değil mi? Bir aylık süreçten bahsediyoruz. Herkes bu kadar şanslı olmayabilir. Evet, güzel bir yol. Dediğim gibi doğru strateji ve doğru hamlelerle siz de bu süreci güzel atlatabilirsiniz. Sevgili yengeç ve yükselen yengeçler, sizin için maddi konular önümüzdeki yaklaşık bir ay boyunca en fazla hareket kazanacak alanlardan biri olacak. Bakın ne kadar net ve yalın, değil mi? Ne dedim? Hangi alanda sizin nerenizi güçlendirecekse o alan çalışacak. Bakın çok net. Yengeç ve yükselen yengeçler, maddi konular sizin hareket alanınız. Bu alanlar aktif ve bu alanlar yürüyecek. O halde ne yapmak lazım? Gelirinize değişiklik oluşturacak gelişmeler, yeni kazanç fırsatları veya uzun süredir beklediğiniz bir ödemenin sonuçlanması gündeminizde gerçekten önemli yer tutabilir. Özellikle mevcut işinizden elde ettiğiniz geliri artıracak gelişmelerde bakın bu süreçte gerçekten ama gerçekten dikkat çekiyor ve siz de bu süreci lütfen iyi değerlendirin derim. Bakın mevcut işinizden diyorum. Elde ettiğiniz geliri artıracak gelişmeler dikkat çekiyor. Ne olabilir? Reklam anlaşması olabilir, değil mi? Firmadan daha farklı bir teklif, destek gelebilir ya da birçok firma tarafından destek gelebilir. Gelebilir de gelebilir. Bu süreç güzel, iyi değerlendirin. Şimdi bu süreçte sahip olduğunuz bilgi, deneyim ve yetenekleri aslında böyle ekonomik değere dönüştürme fırsatı da var, biliyor musunuz? Gerçekten. Ne olabilir? Değil mi? Ek gelir. Evet, şimdi ek gelir sağlayacak yeni bir çalışma, mevcut işinizde gelir artışı sağlayacak bir görev değişikliği veya bireysel bir girişiminde kazanç üretmeye başlaması bu dönemde olabildiğince mümkün görünüyor. Gerçekten bu anlamda şanslı bir süreçtesiniz diyebilirim. Güneşin evet bu alandaki ilerleyişi yalnızca kazançları değil, bakın sahip olduğunuz maddi kaynakları da olabildiğince ön plana çıkaracak. Birikimler, değerli eşyalar, yatırımlar veya uzun vadeli finansal hedeflerle ilgili de çok önemli gelişmeler yaşayabilirsiniz. Yani özetle söylemem gerekirse önümüzdeki haftalarda ekonomik yapınızı güçlendirecek kararlar sanıyorum yılın o geri kalanında etkisini evet sizler için sürdürecek. Yani yeni bir dönemin başlangıcını bile işte bu alanlardaki atılacak adımlar oluşturabilir diye noktayı koyuyorum. Evet, geldik sevgili aslan ve yükselen aslanlara. Yaklaşık bir yıl önce başladığınız birçok sürecin aslında sonuçlarını almaya başlayacağınız çok önemli bir döneme giriyorsunuz diye başlamak isterim. Evet, güneşin burcunuza geçmesiyle birlikte hayatınızın merkezinde gerçekten doğrudan siz olacaksınız. Dış görünüşünüzden yaşam tarzınıza, işte ne bileyim kariyer hedeflerinizden kişisel planlarınıza kadar birçok konuda gerçekten yeni başlangıçlar gündeme gelebilir. Özellikle uzun süredir böyle ertelediğiniz bir kararı uygulamaya koymanız veya hayatınızın yönünü değiştirecek çok önemli bir adım atmanız bu dönemde olabildiğince mümkün görünüyor. Şimdi bu süreçte bakın isminizi daha fazla duyuracağınız gelişmeler de yaşanabilir. Kendi işini yapan aslanlar yeni müşterilere ulaşabilir. Kamuoyu yönünde çalışanlarsa daha geniş kitleler tarafından fark edilebilir. İşte ne bileyim kurumsal hayatta çalışanlar varsa o üstlendikleri görevlerle daha görünür hale gelebilirsiniz. Hatta bakın bazı aslanlar için kişisel marka oluşturma, yeni bir şirket kurma veya bireysel bir projeyi de gerçekten hayata geçirme süreci başlayabilir. Bu anlamda gerçekten güzel destekleniyorsunuz. Güneş aynı zamanda fiziksel görünümünüzü de temsil ettiği için bu dönemde belki dış görünüşünüzle ilgili önemli değişiklikler de gündeme gelebilir. Ama tabii ki bunu hani sadece böyle estetiksel anlamda değil, hani sağlıkla bağlantılı bir yenilenme süreci diyebiliriz. Ya da yaşam tarzınızı değiştirecek kararlar üzerinden konuşabiliriz. İşte nedir? Kilo almışsınızdır, değil mi? Fazla kilolardan kurtulabilirsiniz. Bu da bir dış görünüşü değil mi? Güzelleştirmez mi? Kesinlikle. İşte bu gibi alanlarda hani biraz daha böyle sağlıkla bağlantılı yenileme süreçleri ve yaşam tarzı üzerinde kararlar diyelim. İşte bu kararlar önümüzdeki haftaların aslında gerçekten dikkat çeken gelişmeleri arasında yer alacak sizin için. Evet, güzel bir süreç. Geldik sevgili Başak ve yükselen Başaklara. Sizin için önümüzdeki yaklaşık o bir ay aslında böyle
tamamlanması gereken konuların ve perde arkasında ilerleyen süreçlerin olabildiğince ön plana çıktığı bir dönem olacak derim. Uzun süredir böyle sonuç beklediğiniz bir konu netleşebilir mi? Evet. Kapanması gereken böyle bir dosya vardır. Bu tamamlanabilir. Hatta sizi böyle hani uzun zamandır gerçekten meşgul eden böyle gerekli gereksiz bir süreç vardır. İşte bu gerçekten nihayet hani böyle son aşamaya geldi. Hani o sonuca ulaşıyorsunuz diyebilirim. Bu dönem aslında yeni başlangıçlardan çok ne biliyor musunuz? Mevcut döngüleri tamamlama enerjisi taşıyor. Hani hep diyoruz ya, eskiyi kapatmadan yeniye geçiş olmaz. Her anlam için geçerli bu. Bence sizin için de böyle bir süreç diyebilirim. Evet, arka planda yürüttüğünüz çalışmalarda evet dikkat çekiyor. Böyle henüz kamuoyuna böyle açıklanmayan bir proje, hazırlık aşamasındaki bir iş ya da ne bileyim böyle üzerinde gerçekten uzun süredir çalıştığınız bir plan nihayet olgunlaşma sürecine gelebilir. Önümüzdeki haftalarda atacağınız o adımların etkisi herhalde değil mi? Hemen hızlı bir şekilde görünmez ama o ilerleyen aylarda aslında çok daha belirgin sonuçlar oluşturacaktır. Ben o yüzden derim ki şimdiden bu adımları bence sağlam atın ki sonuçlar ileriki dönemler için daha sağlıklı gelebilsin. Bu süreç aynı zamanda yaşam düzeninizi de yeniden şekillendirecek kararları da beraberine getirecek. Mesela iş değişikliği hazırlığı yapabilirsiniz. İşte farklı bir şehirde yaşama planı alabilirsiniz. Böyle bir karar alabilirsiniz. Ya da çalışma sisteminizi gerçekten değiştirecek gelişmeler veya uzun vadeli hedeflerinizi yeniden yapılandırabileceğiniz çok önemli kararlar da yine gündeminizde yer alabilir. Evet, geldik sevgili terazi ve yükselen terazilere. Önümüzdeki yaklaşık bir ay boyunca sosyal çevreniz, geleceğe yönelik hedefleriniz ve içinde bulunduğunuz organizasyonlar en fazla hareket kazanacak alanlar olacak. Yeni insanlarla tanışabilirsiniz. Mesleki veya ticari açıdan size katkı sağlayacak çok önemli bağlantılar da kurabilirsiniz. Özellikle bugüne kadar böyle ulaşamadığınız çevrelere girmenizi sağlayacak gerçekten çok önemli ve dikkat çeken gelişmeler yaşanabilir bu süreçte. Şimdi mesela böyle kalabalık ekipleri düşünün. Hani değil mi? Onlarla yürütülen çok güzel çalışmalar vardır. İşte bu kalabalık ekiplerle yürütülen çalışmalar bu dönemde hız kazanabilir. Sizin hayatınız için, anlatabiliyor muyum? Siz de dahil olabilirsiniz bu sürece. Ortak projeler, ekip organizasyonları, dijital platformlar veya sosyal medya üzerinden yürütülen çalışmalar o beklediğinizden daha geniş bir etki alanına ulaşacak, biliyor musunuz? Evet, hatta bazı teraziler için çok uzun süredir böyle üzerinde çalışılan bir projenin, hatta şunu da söyleyeyim, ilk somut sonuçları bu dönemde ortaya çıkabilir. Bak, bu alanlara lütfen dikkat edin. Geleceğe yönelik hedefleriniz açısından da önemli süreç başlıyor diyebilirim. Kariyer planlarınızı büyütecek yeni bir teklif, uzun vadeli bir yatırım kararı veya hayatınızın yönünü gerçekten değiştirecek güçlü bağlantı önümüzdeki haftalarda sizin gündeminizde olabilir. Yani kuracağınız ilişkiler yalnızca aslında bugüne değil, biliyor musunuz? O önümüzdeki aylara da doğrudan etkileyebileceği için bence çok ama çok dikkatli olun derim. Çünkü güzel bir süreç işliyor sizin için. Sevgili akrep ve yükselen akrepler, şimdi bu dönemde en güçlü hareketlilik kariyeriniz, toplumsal statünüz ve mesleki hedefleriniz üzerinde gerçekleşecek. Uzun süredir emek verdiğiniz çalışmaların karşılığını almaya başlayabilirsiniz. Görev alanınızı değiştirecek yeni sorumluluklar üstlenebilirsiniz veya mesleki açıdan gerçekten daha görünür olacağınız bir sürece girebilirsiniz. Özellikle yöneticilik, koordinasyon ve karar verme gerektiren pozisyonlarda çok ama çok önemli gelişmeler yaşanabilir. Şimdi bazı akrepler için yeni bir göreve atanmak, mevcut pozisyonda yükselmek veya daha büyük bir sorumluluk gerektiren projeyi yönetmekte gündeme gelebilir. Güzel gelişmeler var değil mi? Kendi işini yapanlar açısından baktığımda ise marka değerini artıracak güzel anlaşmalar, yani önünü açabilecek, daha fazla kitlelere ulaşabileceğiniz güzel anlaşmalar, önemli müşteriler, bakın bunlar çok önemli. Hatta iş hacminizi büyütecek çok ama çok önemli fırsatlar çıkacaktır. Yani belki güzel bir yatırımcı çıkacak karşınıza, değil mi? Evet, alıp yürüyeceksiniz inşallah. Toplum önündeki duruşunuzu güçlendirebilecek gelişmeler de evet dikkat çekiyor. Başarılarınızın gerçekten kim istemez ki, değil mi? Herkes tarafından bilinmesini, değil mi? Fark edilmesini. İşte bu yaptığınız çalışmaların görünürlük kazanması ve mesleki itibarınızı yükseltecek gerçekten
çok önemli gelişmelerin yaşanması da yine bu önümüzdeki yaklaşık bir ayın aslında en belirgin sizin hayatınızdaki etkileri arasında yer alıyor diyebilirim ve noktayı koyuyorum. Daha fazla değil mi? Nazar değdirmeden bitirelim. Evet, şansınız bol olsun. Geldik sevgili yay ve yükselen yaylara. Önümüzdeki yaklaşık bir ay boyunca bakın sizin hayatınızda aslında en hareketli alanlardan biri ne biliyor musunuz? Hatta birçok şey var. Bakın uzaklar, eğitim, yaşam vizyonunuzu değiştirecek gelişmeler var biliyor musunuz? Evet, herkesin o bir aylık sürecinde değil mi? Neler vardı neler. Evet, sizde de dediğim gibi işte hareketli nedir? Uzaklar değil mi? İnsan bulunduğu alanda ne kadar hareket edebilir ki? Bir iki adım atar dursun. Evet, uzaklar. Bakın eğitim, yaşam vizyonunuzu değiştirecek çok güzel gelişmeler var. Yurt dışı ile bağlantılı planlar. Farklı şehirlerde kurulacak yeni düzenler veya uzun süredir böyle üzerinde çalışmış olduğunuz akademik bir sürecin sonuçlanması da yine gündeminizde yer alacak. Bazı yaylar için yeni bir eğitim programı başlarken bazıları da uzmanlık gerektiren bir alanda çok önemli başarılar elde edebilir. Bakın bu süreçte biraz hukuki konular, resmi başvurular veya uzun zamandır devam eden bir sürecin sonuçlanması da sizin hayatınıza gerçekten dikkat çekiyor. Özellikle beklemeye alınmış bir kararın netleşmesi veya geleceğe yönelik planlarınızı doğrudan etkileyecek bir gelişmenin yaşanması da olabildiğince mümkün görünüyor. Yani hayatınızın yönünü değiştirecek fırsatlar yaşadığınız şehrin veya ülkenin dışından gelebilir. Bakın yayıncılık, eğitim, danışmanlık, yabancı diller ve uluslararası bağlantılarla çalışan yay burçları açısından da gerçekten oldukça hareketli bir dönem başlıyor diyebilirim. Uzun vadeli hedeflerinizi büyütecek yeni kapılar açılabilir ve önümüzdeki ayların aslında temelini oluşturacak çok önemli başlangıçlar sizin hayatınızda gündem oluşturacak. Evet, güzel bir süreç olacak sizler için. Sevgili Oğlak ve yükselen Oğlaklar, ortak para kaynakları, finansal yükümlülükler ve büyük maddi kararlar önümüzdeki yaklaşık bir ay boyunca en fazla hareket kazanacak alanlardan biri olacak sizin için. Bankalar, krediler, ortak yatırımlar, miras, sigorta ödemeleri veya uzun süredir sonuç bekleyen maddi konular gerçekten sizin hayatınızda yeniden hız kazanabilir. Özellikle yüksek tutarlı finansal işlemlerle ilgili çok önemli gelişmeler yaşanabilir. Eşinizin, ortağınızın veya böyle birlikte hareket ettiğiniz kişilerin ekonomik durumunda yaşanacak değişimler haliyle sizi de doğrudan etkileyecektir. İşte ortak bütçeyle ilgili yeni kararlar alınabilir böyle bir süreçte. Devam eden bir ödeme planı tamamlanabilir veya uzun zamandır beklenen bir maddi kaynak kullanılabilir hale gelebilir. Bazı oğlaklar içinse önemli bir borcun kapanması ya da finansal yük oluşturan bir konunun geride kalması da yine bu dönemin aslında yani sizin için gerçekten en dikkat çeken gelişmeleri arasında. Bu süreç bakın aynı zamanda yatırım ve sermaye planlaması açısından da çok önemli. Neden? Çünkü önümüzdeki haftalarda alacağınız o finansal kararlar yalnızca bugünü bağlamayacak ki. Önümüzdeki ayların ekonomik düzenini de doğrudan etkileyeceği için çok doğru kararlar verin derim bu süreçte. Geldik sevgili Kova ve yükselen Kovalara. İkili ilişkiler, ortaklıklar önümüzdeki yaklaşık bir ay boyunca gerçekten hayatınızın merkezine ne yapıyor biliyor musunuz? Tak yerleşiyor. Üzgünüm. Devam eden bir ilişki resmiyet kazanabilir. Evlilik kararı alınabilir. Veya uzun vadeli bir birlikteliğin o ilk adımları vardır ya, hani cesaret edemiyorsunuzdur, o atılabilir. Bekar kovalar açısından da baktığımızda hayatın akışını değiştirecek gerçekten çok önemli bir tanışma yaşanması da sizin hayatınıza gerçekten çok dikkat çekiyor. Bakın bu dönem böyle yalnızca duygusal ilişkileri değil, ticari ortaklıkları da güçlendirecek. Evet, yeni bir ortaklık kurulabilir. Birlikte yürütülecek çok önemli bir proje başlayabilir veya mevcut işbirlikleri bakın daha büyük hedeflere de taşınabilir biliyor musunuz? Yani bu bizim için yeterli değil. Biz güçlerimizi birleştirelim, daha büyük hedeflere taşıyalım diyebilirsiniz. Özellikle tek başına ilerlemek yerine birlikte hareket etmeyi gerektiren konular aslında çok daha fazla önem kazanacak sizin için bu süreçte. Aynı zamanda hukuki süreçler var. Bakın sözleşmeler var, karşılıklı anlaşmalar. Tabii ki bu dönemin güçlü başlıkları arasında yer alıyor. O yüzden ne yapmak lazım? Madem güçlü değil mi etkiler arasında, o zaman atılacak imzalara, kurulacak ortaklıklara veya o verilecek kararlara haliyle değil mi uzun vadeli sonuçlar doğurabileceği için önümüzdeki haftalar ilişkiler ve işbirlikleri açısından yılın en dikkat çekici dönemlerinden biri olacağı için sizin için ekstra önemli olacak. Çok doğru adımlar atacağız. Doğru yerlerde doğru kararlar verip öyle imzalar atacağız.
Tamam. Geldik son burcumuza. Sevgili balık ve yükselen balıklar. Çalışma hayatınız, günlük düzeniniz ve iş ortamınız önümüzdeki yaklaşık bir ay boyunca en fazla hareketlenecek alanlardan biri. İş değişikliği, yeni bir çalışma sistemi, görev dağılımında değişiklik veya çalışma koşullarını doğrudan etkileyecek gelişmeler gündeminizi olabildiğince meşgul edecek. Bazı balıklar içinse yeni bir böyle ekibe katılma gibi bir durum veya farklı bir çalışma düzenine geçmek gibi durumlar söz konusu olabilir. Günlük yaşamın işleyişini değiştirecek kararlar da yine bu dönemde hız kazanıyor. Evet, çalışma saatleri, iş planlaması, ekip yapısı veya sorumluluk alanlarının yeniden şekillenebileceğini söyleyebilirim. Özellikle uzun süredir planladığınız ama bir türlü böyle uygulamaya geçirilmeyen düzenlemeler vardır ya, bunlar artık gerçekten gözle görülür bir halde somut hale gelebiliyor. Sağlık konusu, bakın bu dönemde aslında çok daha görünür çalışacak başlıklardan biri olacak. Gerçekten çok önemli. Devam eden bir tedavi süreci sonuçlanabilir. Planlanan bir operasyon, değil mi? Bir ameliyat durumu varsa bu gerçekleştirilebilir veya yaşam kalitesini artıracak çok önemli bir sağlık kararı alınabilir. Evet, önemli başlıklar, lütfen siz de buraları atlamayın. Bunun yanında beslenme düzeni, spor programı veya böyle günlük alışkanlıklarınızı da değiştirecek gelişmeler de yine önümüzdeki haftalarda hayatınızın o doğal akışı içerisinde gerçekten çok daha fazla yer tutacak diyorum. Evet, sizin de bu alanınız çalıştı. Sağlık konusunu ihmal etmiyoruz. Yaşam standardımızı dediğimiz gibi kendi düzenimize göre, kendi koşullarımıza göre yeniden bu süreçte oluşturabiliriz sevgili balık ve yükselen balıklar. Evet, güzel bir video oldu. Ana başlıklarıyla, ana tablosuyla bizlerin nelerin beklediğini ve tabii ki 12 burç, güneş burcumuz, yükselenimiz ve bilenler için tabii ki ay burcumuzu bu süreçte nelerin beklediğini her zaman olduğu gibi detaylı bir şekilde yorumladım. Kanalıma abone olmayı unutmuyorsunuz. Yorumlar kısmında buluşuyoruz. Gerçekten çok güzel bir video oldu. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.